Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca değerli metallere bir bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte önemli gördüğümüz direnç bölgesi kırıldı. 31.56-31.62 bölgesinden bahsediyorduk. Bu bölgenin kırıldığını görüyoruz. Şu anda bakın bugün gelen bu satışlar ise bu kırılan direncin destek olarak çalışıp çalışmayacağını kontrol edeceğimiz bir süreç. Yalnız bu satışlar bu bölgenin de altına inebilir. Burada önemli olan, bakın geçen hafta Cuma günü bu bölgeden satış almıştık. Bu satışlar aşağıda 30.82'ye kadar devam etti. Sonrasında Cuma günü gene bakın hafif de olsa bir alım başladı. Bu hafta pazartesi ile birlikte burada alıcıların devam ettiğini ve direnci kırdığını gördük. Dolayısıyla bu direnci kıran alımlar 30.82'den başlamış durumda. Gümüş tekrar dönüp 30.82'yi kırmadığı sürece, bu bölge çalıştığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyeceğiz. Kısacası ne demek istiyorum? Şu direncin tekrar altına insek dahi, burayı destek olarak çalıştırmayıp altına insek dahi burada bir likitte tuzağı oluşabileceğini unutmayalım. Kırılan direncin altına döndü dedirtip satış yaptırıp tekrar alıma geçebilirler. O nedenle temkinli olalım, gümüşümüzü kaptırmayalım. 30.82 altına inmediği sürece sorun yok. Ve burada da yukarıda hedefimiz, ilk hedefimiz 32.65-33 bölgesi olacak. Bakın burası önemli bir bölge, gene şu son düşüşün maksimum tepki sınırıdır. 33 üstü hareketler 33.68 ve 34.86'ları gündeme getirir. Bu kırılım süreçlerini takip edeceğiz ve bu tepede de bir çift tepe riski var. Burada talebin arza dönüp dönmediği gene çok önemli olacak. Ancak öncelikle bir bakalım şu bölgeyi koruyabilecek miyiz? Bu hafta için oldukça önemli olacak. Buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde bakın şu yükselişi takip ettik. Buradaki talep arza dönmediği sürece, yani şu talebin başladığı destek bölgesi 30.93-30.82 destek bölgesi korunduğu sürece herhangi bir problem yok. Şu son yükselişe baktığımızda da zaten burada 31-39 bölgesi var. 31-39'a kadar olan düşüşlerde bu yükselişin maksimum düzeltme sınırı olacak ki gene hiçbir problem yok. Ve aynı zamanda bakın şuradaki yatay bandın direnç bölgesini gene destek olarak çalıştırmış olacak. O nedenle şu an için bir sorun gözükmüyor. Yukarıda da gene düşük zaman dilimlerinde takip edeceğimiz direnç bölgemiz 32, 37, 32, 25 bölgesi olacak. Burada da gene 30-82 altına inmediğimiz sürece bu dirençlerin kırıldığı bir dönem takip edeceğimizi düşünüyorum. Buradan altına geçecek olursak altında da bakın şu yükseliş sonrasında gelen satışlar ve bir süre yatay bant hareketi takip ettik. Yukarıda minimum 2662'nin geçilmesi gerekir demiştik. Bu bölgenin kırıldığı bir süreç takip ediyoruz ve yukarıda 2690 önemli olacaktı. Tam da şu an için bakın bu bölge destek olarak çalışacak mı? Bunu kontrol edeceğiz. Yine burada geçmişten gelen bakın bir direnç bölgesi destek olarak karşımıza çıkıyor. 2685-2672 bölgesi. Bu bölge korunduğu sürece yukarıda 2720'yi takip ediyor olacağız. Şu bir önceki tepe bölgesi, orada da bir bölge olarak işaretleyecek olursak 2721-2711 direnci önemli olacak. Kırılması durumunda tekrar 2790'larda bir çift tepe riski takip ediyor olacağız. Şimdi buradan düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şu düşüşün tepki sınırı önemliydi. 2676. Bu bölge ilk önce bakın direnç olarak çalıştı. Sonrasında bu bölgede bir güç toplama ve bu direncin kırıldığı bir süreç takip ettik. Ve bakın gene gelen satışlar bu bölgeden şu an için destek bulmuş durumda. Dolayısıyla altında da herhangi bir problem şu an için gözükmüyor. Aşağıda takip edeceğimiz geçmişin direnci, bugünün desteği olan bölgeyi bir belirleyelim. 2676-2673 bölgesi, 2673 altı kapanışlar şu yükselişin bir düzeltme sürecini bize gösterecek. Onu da baktığımızda şu tepeden oluşan düzeltmeye 2669 ve aşağıda 2647'lere kadar satışlar bir düzeltme olarak kalacaktır. Şu yükselişin düzeltmesi ve tekrar yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Burada da bakın aynı zamanda şu yükselişin %23.6'sının geçtiği bölge de gene önemli. Altına düşse de bakın burada alıcıların çok güçlü geldiğini ve tekrar bu bölgede kapanış aldığını görüyoruz. 2685-2681 düşük zaman dilimlerinde trade amaçlı takip edeceğimiz
dediğimiz önemli destek bölgesi. Şimdi buradan platine geçecek olursak platinde ne yazık ki o altın ve gümüşe gelen alımları göremiyoruz. Yukarıda takip ettiğimiz direnç bölgesi 957-952 bölgesiydi. Bu bölge kırılmadığı takdirde bakın dipte yatay bant hareketi takip edilir ve desteğin kırılma ihtimali güçlü olacak. 957 geçilecek olursa minimum tekrar bir önceki tepe bölgesi 971-980 arasına doğru hareketin devamı beklenir. Maksimum tepki sınırımız ise 1002-995. Bu seviyelerden bir süredir bahsediyoruz. Ancak ne yazık ki platinde daha henüz o güçlü alımların başladığını göremedik. Altın ve gümüşün bu yükselişlerini tamamlayıp yatay banda geçtiğinde platinde de tekrar alımların güçlenebileceğini düşünüyorum. Ancak şu an için şu yatay band çok kritik olacak. Aşağıda 920, yukarıda da 957 dirençleri çok önemli olacak. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu direnç bölgesi gene korunmuş durumda. Günlük grafiklerde de gördüğümüz bölge 957-953 olarak karşımıza çıkıyor. Bu direnç kırılmadığı sürece gene düşük zaman dilimlerinde de 920 kırılmadığı sürece, desteği kırılmadığı sürece şu yatay banttaki hareketi takip edeceğiz. Şu an açıkçası platinde net bir yön söylemek zor. Burada bir ters fincan kulp oluşur mu demiştik. Ancak altın ve gümüşe gelen alımlar bu görünümü de bir miktar bozmuş durumda. Ancak biz gene şu yatay bandı takip edeceğiz. Kırılımı sonrasında bu yatay band yüksekliği kadar bir hareket beklenir. Bu da takribi 30 dolarlık bir hareketi tetikleyecektir. Yukarı veya aşağı yönlü hangi bölge kırılacak olursa o yönde bir 30 dolarlık hareket beklenebilir kısa vadeli işlemleriniz için. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da bakın şu dipteki yatay bant hareketi devam ediyor. Hatta daha da dar bir alana girmiş durumda şu an. Düşük zaman dilimlerinde bakacağız gene ona. Ancak burada uzun zamandır bahsettiğim bir fincan kulp formasyonu vardı. Bu kulp hareketinin dip hareketi, yatay bant hareketi şu an için takibimizde. Burada da yukarıda 1044 kırılmadığı sürece, 1044-1026 direnci kırılmadığı sürece yükselişten, aşağıda da 910-900 desteği kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemiyoruz. Şu yatay bandın kırılımına göre burada da yaklaşık 130 dolarlık bir hareket gelecektir. Kırıldığı yöne doğru bu destek direnç bölgesini yakından takip ediyor olacağız. Burada da bakın düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde yukarıda direnç olarak 1001-995 takibimizde düşük zaman dilimlerinde. Aşağıda da destek olarak 962-953 bölgesini takip ediyoruz. Bu 1044-900 dolar aralığındaki o dar alandaki sıkışma sınırları bu şekilde. Burada kırılıma göre ya dirence doğru ya desteğe doğru bir hareket alacağız. Ve gene kısa vadeli trade işlemlerinizde bu tarz bir kırılımda, direncin veya desteğin kırılımında bu yatay bandın yüksekliği kadar bir harekete girilebilir. Evet, değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.